Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Evde güllaç yaprağı tarifi hazırlıyorum. Yapımı gerçekten çok kolay. Marketten almaya son dedirten bir tarif. Tarifimize hemen başlayalım. 2 yemek kaşığı tepeleme un, 6 yemek kaşığı nişasta, tüm malzemeyi eleyerek kabımızın içine alalım. 2 su bardağı su. Tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Hazırladığımız karışımı süzelim. Bir pet şişeyi alalım. Şişenin kapağını ince bir iğne ile her tarafından delelim. İlk olarak buharda pişirmeyi denedim ama olmadı. Daha sonra ocağın üzerine alarak direkt pişirme işlemini yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi açılmalar varsa pet şişeyle azar azar dökerek fırça yardımıyla yamalayarak kapatıyorum. Diğer tavaya alarak kurutma işlemini yapıyorum. Defasında peçete yardımıyla tavamızı temizleyelim ve ince tabaka halinde pet şişe yardımıyla güllaç yapraklarını dökelim. Ocağımızı orta ateşte olacak şekilde ayarlayalım. Evet, birkaç tava kullanırsanız yapraklarınız kısa sürede hazır olmuş olur. Evet, aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, güllaç yapraklarını pişirdikten sonra diğer tavalarda kurutma işlemini yapıyorum ve ince tabaka halinde dökerek pişirmeye devam ediyorum. Arkalı önlü tamamen kuruduktan sonra temiz bir sofra bezinin üzerine alalım ve kurutma işlemine devam edelim. Ben hemen güllaç tatlısı yapacağım için yaprakları topladım ve hazırla hemen başlıyorum. Evet, yaprakları şöyle yakından göstermek istiyorum. Tatlımız için 1,5 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, bol sütlü seviyorsanız 7 su bardağı süt kullandım. Daha az seviyorsanız 1 bardağı azaltabilirsiniz. Karıştıralım, ocağın üzerine alalım ve sütümüzü ısıtmaya bırakalım. Yoğurt mayalama kıvamından biraz daha sıcak olacak şekilde ısıtmanız yeterli olacaktır. Güllaç yapraklarımızı süte batırarak ıslatalım ve tavanın alt kısmına döşeyelim ve her katta mutlaka bolca süt gezdirelim. Dört tane yufkayı bu yöntemle küçük bir borcama döşedim.
bolca süt gezdirelim. Orta kısmına muz dilimleri serpiyorum. File badem ve file fındık kullandım. Güllaç yapraklarımı da aynı yöntemle döşeyerek tatlımı hazırlıyorum. Kalan sütü azar azar ekleyerek bitirelim. Evet, şöyle 3 saat sonra güllaç tatlımızı keserek servise hazırlayalım. Evet, bir dilimi sizlere çıkartarak yakından göstermek istiyorum. Gerçekten hazır güllaçlardan hiçbir farkı yok. Evde mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.